Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber görüntüsü şahane, lezzeti efsane, nefis bir tahinli kek yapacağız. Kekimiz için şöyle 2 adet yumurta kullanacağız. 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı ılık süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı tahin, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya ve biraz da un kullanacağız. Yoğurma kabımızın içerisine öncelikle yumurtalarımızı kıralım. Ardından toz şekerimizi de ilave edip mikserimizle yumurtamızın rengi dönene kadar güzelce bir çırpalım. Ardından sıvı yağımızı, sütümüzü, tahinimizi, kabartma tozumuzu ve vanilyamızı ekleyelim. Ve şöyle çırpıcımızla bir harmanlayalım. Bu aşamadan sonra çırpıcımızla devam edeceğiz. Ardından yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyelim. Evet, kek harcımız hazır. Şöyle de göstereyim. Tam istediğim kıvama geldi. Kekimiz için şöyle 1,5 su bardağı un ayırmıştım. 1,5 su bardağı undan şu kadar bir unum kaldı. Ölçü olarak 1 su bardağı artı dolu dolu 1 yemek kaşığı kullandık da diyebiliriz. Kekimizi pişirmek için şöyle bir tart kek kalıbı kullanacağız. Öncelikle kalıbımızı tereyağı ile bolca yağlayalım. Şimdi kalıbımızın tamamına bolca kavrulmuş susam dökeceğiz. Arkadaşlar, benim size tavsiyem bu keki yaparken mutlaka kavrulmuş susam kullanmanız. Kavrulmuş susamı çevrenizdeki tüm aktarlardan kolaylıkla temin edebilirsiniz. Bulamadığınız takdirde de bu marketlerde satılan beyaz susam, yani kavrulmamış susamı tavanıza alıp tavanızda bir miktar kavurduktan sonra o şekilde de kullanabilirsiniz. Şöyle her yerine gelecek şekilde susamımızdan bolca döküyoruz. Döktükten sonra da şöyle her yerine ulaşmasını sağlıyoruz. Kalıbımızı güzelce susama buladık. Şimdi içerisine kek harcımızı dökelim. Şimdi tahinli kekimizi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımızda üzeri kızarıncaya kadar güzelce pişirelim. Evet, kekimiz fırından çıktı. Şimdi kekimizi biraz soğumaya bırakalım. Kekimiz soğurken biz de kekimizin üzerine dökmek için kullanacağımız tahinimizi hazırlayalım. Şöyle genişçe bir kabın içerisine 1 su bardağı tahinimizi döküyoruz. Tahinimizin üzerine şöyle 1 yemek kaşığı pudra şekerimizi ilave edip güzelce bir karıştıralım. Evet, tahin karışımımız hazır. Kekimiz güzel bir şekilde soğudu. Şimdi kalıbımızdan çıkaralım. Kekimiz çok güzel bir şekilde pişti. Hemen şöyle yakından da göstereceğim size. Ve inanılmaz güzel kokuyor. Şimdi hemen üzerine tahinimizi dökeceğiz. Tahinli kekimizi bu şekilde buzdolabında 1 saat kadar dinlendirelim. Ardından üzerini süsleme işlemine geçelim. Dinlendirmiş olduğumuz tahinli kekimizin üzerini kavrulmuş susamla süsleyeceğiz. Şöyle kenar kısımlarına bolca susam ilave ediyorum.
Tahinli kekimiz servise hazır. Hemen dilimleyip kıvamına ve dokusuna bakalım. Şöyle kekimi yakından da göstermek istiyorum. Şimdi dokusuna da bakalım. Tadı şahane, nefis bir tahinli kek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz destek vermek için lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tariflerimizi mutlaka deneyin. Deneyen herkese de şimdiden afiyet olsun.